sanat eserleriyle dolu bir mezarlığa gidiyoruz. Bu tarafta da var. Her bu kemerin içinde bak çok büyük anıt mezarlar var. Belki onlar daha yüksek makamda insanlar. Şimdi burada Yani statü olarak. bir mezarlığa geldik. Cimitero monumentale. Buraya muhakkak gelin. Kaybını buldu. Özellikle gelmemizi istedi. Gerçekten büyüleyici. Önce hepsine bir Allah rahmet eylesin diyelim. Evet. Bakar Ama- mısınız? Çok ilginç. İşte daha girişte. Ha bak melek var. 2 tane melek mezarda ağlıyor. Çok güzel bence. Evet çok güzel. Bu bence çok hoş olmuş. Burada herhalde kişinin kendi İsa ve koyunları. Bakın arkadaşlar, burası dediğim gibi bir mezarlık ama Meryem Ana burada oğlu İsa'yı kucağına almış. öyle illüstre edilmiş. Evet. Bu ne acaba? Çarmıktan yere indirildiğinde İsa, Böyle aile resmini çeker misin bak? 1887 1974'te ölmüş. Ondan önceki kuşak 1887'de ölmüş. aile resimleri de var önünde. Bakın Bisleri ailesi bu. Bak, bence iyi ki gelmişiz. Gerçekten çok ilginç. Hani Bu da ağlayan bir melek. bu ikinci mezarlık gezimiz. İlki Edinburgh'taydı. Çünkü Harry Potter'ın bütün kahramanları Edinburgh'daki bir mezarlıktan İsimleri alınmış. Bunu biliyor muydunuz? J.K. Rowling mezarlığa çok yakın oturuyormuş. isimler hakkında zorluk çekince mezarlığa gidip orada ölmüşlerin isimlerini hikayelerinde kahramanlara veriyormuş. Biz de bunu duyduğumuz için mezarlığa gitmiştik ve o mezarlıkta rehberler vardı. Ondan sonra bu gördüğümüz çok daha etkileyici bir mezar. İnanın. Bence Milano'nun tarihi hep zengin herhalde. Çünkü bu kadar büyük anıt mezar yaptırmak da bir zenginlik belirtisi. Baksana şaşaya bakar mısın? Şu an düşünebiliyor musunuz? Hani müzede gibiyiz ama mezarlıktayız. Dediğim gibi tekrardan hepsine Allah rahmet eylesin diyoruz. Bakın gerçek resimleri de konulmuş buraya. Ölen kişi. Eğer gerçekten düzgün insan gibi yaşadılarsa Allah merhamet eylesin. Bu da bir mezar. Aile mezarı. Lombardini'nin mezarıymış. Çocuk mezarlarına İsa'nın önündeki çocuklar şeklinde. Bakar mısınız? Yani anıt şeklinde mezarlar yapmışlar. Resmen her biri birer anıt. Bunların hepsi bir ailenin kabristanı. Hani gerçekten ölen kişilerin büstleri. Come Carlo. Yani
Bilmiyorum, sizler bu kadar ilginç bir mezarlık daha önce gördünüz mü? Bir anıt, evet. Burası bir mezar değilmiş. Alplerde genç yaşta hayatını kaybeden Giuseppe Pugli için yapılmış bir kaya anıt. Ailesi onu toprağa değil, dağın kendisine emanet etmiş. O yüzden bu taş sadece bir şey söylüyor. Doğada yaşanır, doğada kaldı. Hava kararmadan yetiştik iyi ki buraya. Ya gerçekten iyi ki yetiştik. Bakar mısınız yani? Boşuna buralara bu kadar büyük mezarlar yapmanın anlamı yok. Yine de görsel şölen olarak çok güzel olmuş. Hani size gerçekten buradaki her yeri gezdirmeye kalksak. Bakın. Bakın, burası da bir anıt mı? Mezar. Aile kabristanı. 2 tane mezar var içinde. Aa, bak resmi de var. 2 tane. Ama bir resim var sadece. Ve yeni zamanda ölmüş birisi bu, bak genç. Yani renkli bir fotoğraf var. Bunda yok mesela. Zeynep, bu tarafa doğru gidelim. Çünkü gülüm nereye gitsek hani bütün videoyu mu mezarlıkla dolduracağız? Ben de onu şaşırdım. Yani bunların hangi birini kesebiliriz? Aa, bak bu çocuktur kesin. Demek ki o çocuğu yapmış yani. 1927 46'da ölmüş. 19 yaşında ölmüş. Ama genç yani sonuçta. Aa, bak resimleri de var burada. Bak gerçekten yüzü benziyor. Gel yaklaştır. Bak üstteki. Bak gördün mü? Evet, Allah rahmet eylesin çocuk. Bak yine bak. Evet, çok güzel. Harika. Çok güzel. Çok güzel. Avanzini, Frascoli. Muhtemelen hepsi çok ünlü insanlardır. Mezara bakın. Hepsi o kadar ki hepsi çok önemli insan diye bakıyoruz. Muhtemelen öyledir. Hani biz bilmiyoruz. Aa gel bak. Aslında buraya çok zengin insanlar İlkay, bu yazı silinmiş ama kullanıyormuş. muhtemelen bak burada hepsi herkesin çok ünlülerin mezar yazısı var. Muhtemelen bu odur. Evet. Silinmiş. Evet, buradaki 38 tane çok meşhur Bunu gör. ailenin isimleri var. Mezarların kime ait olduğuna dair. Ki Maldini'nin mezarı da 2016'da vefat etmiş ünlü İtalyan futbolcu buradaymış.
Ama onu bu ünlüler listesine dahil etmemişler. Demek ki buradakiler daha zengin sanayiciler. Bir de burayla alakalı diğer bir şey daha söyleyeyim. Burası illa Hristiyanlara ait değilmiş. Yahudiler de bulunuyormuş. Buraya insanlar sadece, bakar mısınız ya? Buraya sadece zenginler mezar yaptırıyor, anıt mezar. Gördüğünüz gibi bunlar İtalya'nın hep en zengin iş adamları, sanayicileri imiş, armatörleriymiş. Yalnız şunu söyleyeceğim. Ben burayı gördükten sonra Firavun az bile yapmış. Firavunlar piramitleri az bile yap. Yani insanlar 3-5 kuruş sahip olduktan sonra böyle yerler kendi mezarları için yaptırıyorsa, kendini yarı tanrı, yarı kralı hisseden insanlar, firavunlar az bile yapmış yani. Demek ki insanlığın doğasında var. İnsan ölmeden de, öldükten sonra da hep böyle ihtişamı çok seviyor. Bakın, ivrikler asılmış. Bizim mezarlarımızdaki gibi hayratlar var. Türkheimer. Bakın burada Türkheimer diye bir şey yazıyor. Ben bunu size araştıracağım. Çünkü Ü harfi genelde bulunmaz. Türkheimer neymiş? Türkheimer, Türk yurdu anlamına geliyormuş. Almanya'da, Bavyera'da bir kasabanın ismiymiş. Osmanlı zamanında Türkler buraya yerleşmiş. Fakat daha sonra Osmanlı çekildikten sonra Almanlar tekrardan orada yaşamaya başlamış. Ama kasabanın adını değiştirmemişler. Türk yurdu anlamına geliyor ama Türk olma olasılıkları çok az. İsa elindeki ekmek somununu bölüştürüyor. Bir illüstrasyon daha. Hazreti İsa. İsa dedim. Kusura bakmayın. Çünkü ne olursa olsun saygı gerektiriyor. Milyonlarca insan saygı duyuyorsa biz de duyacağız. Milano'da her yer için aynı şeyi söylüyorum ama burası da inanılmaz güzel, inanılmaz detaylı. Yani mezarlık değil, bir müzeye girmiş gibiydik. Hepsi ayrı bir sanat eseri, hepsinin ayrı koreografisi var. Hepsi ayrı bir hikaye anlatmış mezarlıklarda. Çok etkileyici. Leonardo gibi çok büyük sanatkarların buradan çıkmasına şaşırmamalı. Kesinlikle. Yani Milano gerçekten hani bir moda şehri deniyor ama burası gerçekten sanatı, modadan önce bence sanatı temsil eden bir şehir. Her yer sanat ya. Yani mezarlıkları bile sanat yani. O yüzden çok etkileyici. Birçok YouTuber buraya atlamış. Kesinlikle atlamayın. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum.